Bu güç kaynaklarını bakımı ya da arızalı ise tamirini yap diye gönderdi. Birçoğu arızalı. Yeniden merhaba arkadaşlar. Bu güç kaynaklarını bana bir kardeşim gönderdi. Hepsinin bakımı ya da arızalı ise tamirini yap diye gönderdi. Bunların elimizden geldiğince tamirini yapmaya çalışacağız inşallah. Birçoğu arızalı, çalışmıyor. Birçoğunda sıkıntı var. Baktım ben işlerine bazılarının. Buna baktım. Bunda yapacak hiçbir şey yok. Çünkü harcanan işçilik ve maliyet güç kaynağından pahalıya geliyor. Bu sebeple ancak parça olarak kullanılabilir. Çünkü içi patlamış. Yani birçok parça yanmış içinde. Buna yapacak bir şey yok. Bazıları kaliteli. Önce bununla başlayacağım. Bunun içini size göstereceğim. İlla ki hepsi tamir olur diye bir durum yok. Bunu da belirteyim. Az önce bahsettiğim gibi maalesef bazen parça ve işçilik maliyeti güç kaynağının kendisinden pahalıya gelebiliyor. Bunu da dikkat almak gerekir. Hemen başlayalım. Bu güç kaynağının markası Deepcool'un. Deepcool 650 Watt 80 Plus sertifika verilmiş. Ben inceleme yaptım. Bunun başka bir serisi Gold sertifikalı. Devre yapısında biraz inceledim. Aralarındaki fark şöyle bir durum var. Şimdi burada göreceksiniz. Kondansatörlerin hepsi bunda Çin malı ama Gold sertifikalı olan da birçoğu Japon malı. İşte aradaki fark bu. Bu sebeple Gold sertifikası verilmiş. Bu da tartışılır ayrı. Mesela hemen bunu inceleyelim. Bakın ne hale gelmiş. Kondansatörler akmış, patlamış. Şişenler var. Bu şekilde çalışmaz. Yani çalışsa bile işlemciye, anakarta ve ekran kartına zarar verir, yakar. Bu şekilde kullanmak daha çok masraf çıkartır. Siz de güç kaynağınızı eğer garantisi bitmişse açın, bakın. Temizliğini de yapın bu arada. Eğer böyle sorunları varsa, yani böyle kondansatörlerde şişme, akma, patlama varsa hemen değiştirmeyi deneyin. Yani bunları bu şekilde kullanmayın. Sakın. Yapacağımız işlem blok kondansatör de dahil tüm kondansatörleri Japon yapacağız. Yani ömürlük yapacağız. Bu güç kaynağı belki 5 ya da 10 sene daha kullanılabilir hale gelecek. Hemen başlayalım.
Şimdi 220 volt katına daha girmedim. 12 volt katındaki tüm patlak bu kondansatörlerin tümünü kapasitelerine göre değiştirdim. Lehimini bitirdim. Şimdi start vereceğim. Bir test yapacağım. Çünkü bu patlak şekilde çalıştırmamalıydım bunu. Bu sebeple bilmiyorum ne olacağını. Test ediyorum. Bekleme modu tamam. Yani her şey tamam. Şimdi sıra geldi 220 volt katındaki kondansatörü Japon kondansatör ile değiştirmek. Bu da Çin malı. Bunu da değiştirmemiz lazım. Diğer güç kaynağı bu. Hemen buna da geçelim. Şimdi bağlantı yapalım. Bu ölü arkadaşlar. Bu güç kaynağı hiç çalışmıyor. Yani 5 volt bekleme modu bile yok. Bağlantıyı yapalım. Bir sorunu göstereceğim. Şimdi buraya işte 12-20 volt arasında elektrik gelmesi gerekiyor. Burası normal. Aynı şekilde burada çıkış olması gerekiyor 5 volt. Bakın hiçbir şey yok. Normalde görev odası dediğim bu kontrolcü şuradaki küçük trafoya voltaj veriyor. Buradan DC'ye çeviriyor trafo. Ve burada bekleme modu gelmesi gerekiyor. Hiçbir şey yok. Görüyorsunuz. Optik kuplörlerin hiçbirinde değer yok. Ama voltaj geliyor. Yani aslında sıkıntı yok. Kondansatöre de geliyor. Bu arızayı daha önce hiç size anlatmadım. Nasıl tamir edileceğini göstermedim. Şimdi bunun nasıl çözüleceğini anlatacağım size. Buradaki kontrolcü gitti. O tamam. Onu değiştireceğiz. O ayrı. Neden arıza verdiğini de söyleyeceğim size. Bekleme modu giriş geliyor ancak çıkış yok. Yani buradan entegrenin çıkış vermesi gerekiyor trafoya. Burada hiçbir çıkış, hiçbir voltaj yok. Burada bir Schottky diyot var. Buradan 12 volt katındaki kontrolcüye voltaj geliyor. Buradan dönüyor tekrar buradaki optik kuplöre sinyal veriyor. Optik kuplörden gelen yine 5 volt ya da bu daha da fazla olabiliyor. 220 volt katına geçip buradaki PWM kontrolcüsü var. PWM kontrolcüsüne her şeyin hazır olduğunu, kontrollerin sağlandığını, start verilebilir anlamına geliyor. Yani basitçe anlattım aslında. Biraz detay var aslında burada ama basitçe sizin anlayacağınız dilde anlatmaya çalıştım. Şimdi bunun sorununu çözmeye çalışalım. Çekiyorum fişi. Voltajı da emelim. Çünkü burada voltaj var. Çarpılırız yoksa. Şimdi şuradaki Zener diyotu görüyor musunuz? Bu Zener diyot asıl sorun bunda. Sızma yapıyor. Sızma yaptığı için haliyle buradaki kontrolcüyü bozuyor. Çıkış vermiyor. Bu Zener diyotta sorun var. Şimdi bir daha bakalım buna. Bak sızmanın nasıl olduğunu göstereceğim size.
Buraya voltaj geliyor. Aynı voltaj burada da var. Zener diyotun çıkış bacağında var. Ama burada herhangi bir voltaj olmaması gerekiyor. Bakın. Bakın çok düşük miktarda bir sızma var. İşte bu sızmadan kaynaklı bu güç kaynağı ölü. Yani bu Zener diyotun işi bitmiş. Öyle diyelim. Elimde 5 volt bekleme modu dediğim görev odasının kontrolcüsü var. Aynısı, aynı model. Burada bunu sökeceğiz, bunu takacağız. Ama elektriğe bağlamayacağız. Yoksa yine yanar. Önce bu Zener diyotu buradan sökmemiz ya da değiştirmemiz gerekir. Bunu sökelim, takalım, geçelim hemen. Şimdi parçayı değiştirdim. Yani bekleme modu entegresi kontrolcüsünü değiştirdim. Bu tamam. Bu şekilde eğer güç kaynağına elektrik verirsem yine yanacaktır. Bu sebeple önce buradaki Zener diyotu sökmem gerekiyor. Zaten ikiye bölündü, koptu. Değiştirdiğimiz Zener diyot bu. Buradaki kontrolcüyü de değiştirdik. Şimdi test edelim. Açtım anahtarı. Az önce Zener diyotta sızma vardı. Bakalım şimdi sızma var mı? Çıkışına bakalım. Güzel. Bu tarafta sızma vardı. Hiçbir şey yok. Evet, gördüğünüz gibi herhangi bir sızma yok. Bu tarafta hiç voltaj yoktu. Herhangi bir akım değeri alamamıştık. Bakalım şimdi. Evet, bekleme modu gelmiş. Yani bu güç kaynağı şu anda start vermeye hazır. Hemen start verelim. Evet. Az önce bu devre ölüydü. Tekrar hayata döndürdük. Çalışır hale getirdik. Şimdi bunu da toplayalım. Şimdi bu güç kaynağında başka işlem yapmayacağım. Çünkü kullanıcının talebi bu. Bu şekilde toplayacağım. Bu ayrı kol VP750 güç kaynağında daha sonradan birçok parça değiştirdim. Çünkü işime gelmedi. Bazı anakartlarda çalışmama sorunu yaşadı. Yani her anakartta bu güç kaynağı çalışmıyordu. Bunu sonradan fark ettim. Daha sonra birçok parça değiştirdim. Şimdi bunları tek tek anlatmaya çalışayım. Şimdi bunlar benim alacağım ücrete dahil değil. Ama bunlar sonuçta hepsi masraf. Şimdi bu 1, 2, 3 tane. 3 tane kondansatör değişti. Bunlar yok. Şunu da değiştirdim. Yani bu kontrolcü de değişti. Daha sonra şuradaki diyot. Şu diyot var ya, bu da değişti. Bakın burada 2 tane kondansatör de değişti. Şu da, ikisi de. Bunlar değişti. Daha sonra buradaki kontrolcü de değişti. Bakın bunlar hesapta olmayan orijinal kontrolcü takıldı buna. Bundaki zaten uyduruk. İsmi bile belli değildi. Bu orijinal. Stronix marka. Orijinal kontrolcü, 12 volt kontrolcüsü takıldı. Ve şu anda stabil. Hiçbir sorunu kalmadı. Bunları da anlatayım istedim.
Evet arkadaşlar, sıra bu güç kaynağına geldi. Bakalım, baktım gerçi de temizlik ihtiyacı var, görüyorsunuz. Berbat, toz içinde. Hemen baktığımızda bu güç kaynağında bir kondansatör ve patlak. Bunun modeli de Hitachi'nin bu. Bakın, Hitachi. Bu markayı biliyorum. Hitachi'nin kondansatörü, blok kondansatörü, ama patlamış, uçmuş. Diğerleri yine Çin malı. Bu Japon malı ama, yani Japon malı Hitachi, ama diğerleri Çin malı tamamı. Kullanıcının talebi sadece bu blok kondansatörü değiştirmek. Ben de bunu yapacağım. Diğer 12 volt katına ya da başka değişmesi gereken parçalara dokunmayacağım. Hemen bu blok kondansatörü değiştirelim. Bir de temizliğini yapalım. Japon Hitachi, ama patlamış. Niye patlamış bilmiyorum. Yine her zamanki gibi kaliteden şaşmamak gerekiyor. Yani bilindik Nippon, ne bileyim Ribaycon, Nikon, Panasonic, bunlardan şaşmamak gerekiyor. Vicdanım rahat etmedi. Kullanıcının talebi üzerine standart Çin malı kondansatör takmam gerekirken yine Ribaycon'un Japon malı 450 volt 330 mikrofaradlık kondansatör taktım. Haliyle buraya uzun geldiği için burada bazı işlemler yaptım. Yani atlama yapmasın diye, voltaj atlaması. Güvenlik amaçlı yaptım bunu. Siz de böyle buna benzer işlemler yaptığınızda mutlaka güvenliği ön plana alın. Yani sızdırmazlık ya da atlama yapmasını engelleyecek işte silikon benzeri iletken olmayan malzeme ile bu şekilde korunaklı hale getirin. Şimdi bunu bir çalıştıralım. Bunun işi bitti, tamamlandı. Yine belirteyim, kullanıcı 12 volt katına herhangi bir işlem yapmamamı istedi. Yani kullanıcının talebi üzerine bu yaptığım işlemler. Onu da belirteyim. Hani sorabilirsiniz. İşte abi orasını yaptın, bu tarafını niye yapmadın diye. Bu sebeple bu cevabı da önceden vermiş olayım. Şimdi bunu start verelim. Bakalım ne olacak. Start veriyorum. Çalıştı. Bunu toplayalım. Diğerlerini de bir araya getirelim. Daha sonra tümünün test işlemlerine geçeceğim. Değerli bir takipçimin gönderdiği 6 adet güç kaynağının işlemlerini tamamladık. Yalnız bu ikisi hariç. Bunlar maliyeti fazla olduğu için kullanıcı tamir edilmesini talep etmedi. Bu yüzden bu ikisinden vazgeçtik, ama bu 4 tanesini tamir ettik. Şu olanı, bunu gerçekten iyi bir modifiye ettik. Tüm kondansatörleri Japon yaptık. Bitirdik. Şimdi bunları test etme. Bu 4 ürünü test etme işlemine geçelim. Birinci güç kaynağını test ediyoruz. İkinci güç kaynağını test ediyoruz. Bir ve bu ikinci güç kaynağında
tamamını Japon kapasitör yapmadığım için haliyle daha düşük profilli bir uygulama ile test ediyorum. Üçüncü güç kaynağımızın test işlemindeyiz. Yine aynı şekilde bu güç kaynağının patlayan kondansatörünü değiştirdik sadece. Bunu değiştirmiştik. Ama 12 volt katına herhangi bir işlem yapmamıştık. Kondansatörler değişmemişti. Bu sebeple yine düşük profilli bir uygulama ile test ediyorum. Son işlem olarak güçlendirdiğimiz tüm kondansatörleri Japon yaptığımız bu güç kaynağını test edelim. Bakalım bu kadar emek bize ne verecek, ne sonuç verecek. Test işlemine başlıyoruz. Bu güç kaynağını istediğimiz gibi test edebiliriz. Yani diğer güç kaynaklarına fazla zorlamak istemedim. Çünkü parça değişimi yarıda kaldı. Kullanıcı talebi olduğu için yine belirteyim. Bunda sorun olmamalı. Deneyelim. Crossfire destekli sistem yaptığım halde bu yazılım Crossfire'ı desteklemediği için şimdi kapatalım. Burada ikinci ekran kartını seçemiyorum. Yok yani. Böyle bir seçenek yok. Bunu kapatıp gerçek manada Crossfire değeri alalım. Yani çift ekran kartını birden anlık çalıştıralım. Bakalım bize ne cevap verecek. Şimdi çalıştırıyorum. Aradaki farkı gördünüz. Zaten bu güç kaynağı 650 watt'tı. Neredeyse sınıra dayandı. Ve herhangi bir kapatma, herhangi bir zorlama görülmedi. Yani Allah'ın izniyle bunu da başardık. Buradan şu sonucu çıkartmamız gerekir. Demek ki güç kaynağı devresindeki tüm kondansatörleri Japon yaparsak gayet verim alabiliyoruz. Zorlasanız da kaldırabilecek güce gelebiliyor. Elbette diğer komponentler de değişmesi gerekebilir. Bu her devreye göre değişecektir. Yani standart bir değişim, modifiye etme, parça değişimi böyle bir şey yoktur. Devre yapısına göre bu değişir. Şimdi bana tüm bu 6 adet güç kaynağını gönderen takipçi kardeşime bu güç kaynağı hayırlı olsun ve diğerleri de hayırlı olsun. Ama bunu saklayacağını umuyorum ya da kendisi kullanıp diğerlerini belki başkalarına verebilir. Onu ben bilemem. Çok iyi bir güç kaynağı oldu bu.
Bence öyle. Tabii yorumlar sizin. Bu benim kanaatim. Katılmayabilirsiniz de. İleriki zamanda bu şekilde bu içeriklerin devamı gelecek. Yani video başlığında da belirttiğim gibi güç kaynağınızı nasıl ömürlük yapabilirsiniz? Bu şekilde bu içerikler devam edecek. Elimden geldiğince bana gönderilen, talep edilen güç kaynaklarını bu şekilde güçlendirip, modifiye edip sizinle paylaşacağım. Siz de kendi elinizde markaya bağlı olarak bu işlemi yapabilin. Zaten istediğim de bu. Benim başarmam önemli değil, sizlerin başarması. Benim istediğim sadece bu. Bu ve buna benzer değişik enteresan içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun. Destek vermeyi de unutmayın. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun.